yatağın altında böyle incecik katlanmış yatağın altında konmuş gazeteler buldum. Gazeteleri açtım. Ön sayfada bugün artık Günaydın Gazetesi olduğunu bildiğim ve Milliyet Gazetesi olduğunu bildiğim iki gazetede annem, abim ve ablamın böyle ağlarken fotoğrafları vardı. Üstünde Ecevit, işte böyle bir tabut taşınıyor falan. Böyle hani babama dair bir şey olduğunu fark ettim ama bunun üzerine hiç konuşmadığımızı biliyorum. Yani bu kadar mesela meraklı bir çocukken bunu hiç anneme sormadığımı biliyorum bugün. Yani göstermedim mesela anne burada ne oldu diye sormadım ona. Bunu çok iyi biliyorum. Ama bir şeyin olduğunu fark ettim. Sonra babamdan kalma pembe böyle dava dosyaları gibi. O dava dosyalarının içine böyle hani onları kabartmış iyicene fotoğraflar vardı. Fotoğraflara baktım. Fotoğraflar böyle cenazeden, meclisten falan fotoğraflardı biraz. Meclis töreni. İşte gene abim, ablam, annem ağlıyorlar. Bunu nasıl yaptım bilmiyorum ama o günkü şeyim sanıyorum 5 yaşındaydım. Yani hani okuma yazma bilmiyordum ama böyle çok küçük de değildim. Bir fotoğraftan bir kafa kesip, kendi kafamı kesip o fotoğrafta annemin omzunun yanına koyduğumu hatırlıyorum. Bunları ne zaman hatırlıyorum? Çok yeni hatırlıyorum. Yani bunları böyle düşündükçe hatırlıyorum. Belli dönemlerde bazı insanları baba yerine koymaya başladım fark ettim. Lisede de değil, ortaokuldaydım. Uğur Mumcu'nun şeyinde görünce babamın ismini ilk defa şeyin farkına vardım. Benim babam önemli biri galiba. Yani o zamana kadar böyle bir cinayet bile olduğunun altı çizilmemiş. Ne olduğunu hiç anlayamadım. Yani hiç sormadığımı fark ediyorum şu anda mesela. Yani bana kimse e, Aylin senin baban öldürüldü demedi sanki. Ya da dediyse de ben bunu hiç hatırlamıyorum. Ama bir şekilde normal bir ölüm olmadığını da biliyorum. Orası çok silik bende. Yani bu kadar meraklı bir çocuk olarak nasıl orayı e, kayda almak istemediğimi bilmiyorum. Ama bir kayıt dışı bir hal var orada. Sonra Can Dündar 40 dakika programını yaptı. Nevşehir olayları, işte babamın cinayeti. Can Dündar'la tanıştık. Ve Can Dündar bana hiç unutmuyorum üniversite 3'teydim. Ee, peki ne yaptınız dava sürecinde dedi. Ben de dedim ki bir kamu davası vardı ama işte ve o zaman fark ettim ki hani öldürenlerin ismini bile bilmiyorum. O kadar acayip bir tokat yani hani benim için çok şey bir soruydu o. Böyle hani kendime getiren böyle sanki suratıma böyle bir kova su dökülmüş gibi. Her şey bir anda sökülmeye başladı. Ve sonra işte babam için bir anma yapma gereği duyduğumu düşündüm. Bir şey yapmamız lazım. O kadar böyle hani geç kalmış bir çocuk hissiyle böyle hani hemen bir şey yapmak lazım duygusuyla harekete geçtim. Bir baba keşfi, kendi çocukluğuma dair sorduğum, sormadığım bütün soruları içeren bir keşif alanı gibi yeniden bir belgesel girişiminde bulunduk. O kadar çok dinlemek istedim ki şey hani içtiği sigaradan dinlediği şeye yani en sevdiği şarkıya işte fıkrasından işte hiç ağlar mıydı ya. Bütün detaylarını her şeyini sorduğumu hatırlıyorum. Sonra Gülcan bizle röportaj yaptı işte benle yaptı ben sonra annemle yaptım falan. Ben mesela hiç kendimde olmayan bir öfkeyi fark ettim orada. Yani acayip bir kızgınlığım var. Çok ısrarla mesela benim babam diyorum. O kadar çok demişim ki mesela sonra dinleyince fark ettim. Kardeşlerimi dinlemek çok ağır geldi. Ama en çok da annemi dinlemek acıttı beni. Hiçbir şey yapmamak. Ee,
Yani sanki birinin bir şey yapması. Sanıyorum böyle bir duygu. Hiçbir şey yapmamış olmak çok 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 ağır geldi ve sonra dediğin gibi böyle bir koşturur gibi, hani bir şey, bir anı tamamlamak, bir şeye ulaşmak, hani bir yol arama çabası. Bütün bu süreçte tabii hayatımda benim için böyle çok ender iki tane rüya girdi o dönemde. Birinde birisi geldi rüyamda. Dedi ki birazdan baban gelecek dedi ama çok fazla oturmayacak yanında. Bir 45 dakikanız var dedi. Ee, Zaten dedi aynı elbiseyle gelecek. O gri elbiseyle. Ve ben böyle acayip paniğe kapıldım. Ne yapacağım böyle düşünüyorum. Ne anlatacağım. Nelerden bahsetmem lazım. Hangisi daha önemli falan. Ve sonra bütün bunları düşünürken yanımdan o gri elbiseli adam gitti. Ve fark ettim ki böyle hani o bütün kaygılar, onu anlatmak istediğim, göstermek istediğim her şeyi düşünürken aslında o yanımda ve bütün kaygı silsilesiyle mesela onun yanımda olduğunu bile fark etmeden o süreyi harcadığımı fark ettim.